Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor ve siz bugün neler yaşayabilirsiniz, bunlara bakacağız. İler güçten en net bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için niyet almanız yeterli olacak. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişi bugün hayatında neler yaşıyor dediğimizde Volkan'ın ruhu olarak geliyor. İçinde patlamak üzere olan duygu ve düşünceler var. Bastırdıkça daha büyük bir basınçla daha çok dışa vurmak istiyor. Öfke ve sinir doğru orantılı olarak seni ele geçirebilir dedi. Şimdi bugün enerjisine baktığımızda daha çok böyle öfkeli olduğu, sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğu, duygusal olarak zorlayıcı enerjilerden geçtiğini söyleyebiliriz aklınızdaki kişinin. Ve bu durumda bu melankolik enerji, öfke, duygularını kontrol edememe durumu da onun hayatına sıkıntılar getirebilir. Düşünmek kartı bir durumu incelemek, titiz davranmak, olması ve olmaması gerekenler üzerine bir muhakeme oluşturmak dedi. Zorluklar ile mücadele, sıkıntıların kısa sürede bitmesi, her şeyi tek başına yapmak kartıyla beraber. Şimdi bugün aklınızdaki kişinin çok ciddi şekilde onu yoran enerjilerle, sorunlarla mücadele ettiği, bunlarla ilgili düşüncelerin içerisinde olduğu bir süreçte olduğunu söyleyebiliriz. Zorluklar var hayatında ve bunları neden yaşadığını ve ne yapması gerektiğini ciddi şekilde düşünen bir enerji de geliyor. Bir taraftan öfke var, bir taraftan kızgınlık var, aynı zamanda acı var. Şimdi bu kart bize aslında çok ciddi şekilde acı çekildiğini ve bu acıların hiç geçmeyeceğini düşünen bir kişiden bahseder. Yani yaşadığı şu anki o sıkıntılı durumun ne kadar içerisinden çıkmak istiyorum dese de, ne kadar toparlanmak istiyorum, ne yapmam gerekiyor gibi arayışlar içerisinde olsa da bir tarafı bu korkuların, bu üzüntülü durumun, bu sıkıntılı durumun hiç geçmeyeceğini düşünen bir enerji ortaya çıkarıyor ve bu durumda onu daha da çok böyle sinirlendirip üzen bir enerji oluşturuyor diyebiliriz. Ve her şeyi tek başına yaptığını, tüm sorunlarla kendini ilgilendiğini, tek başına olduğunu hisseden bir durumun içerisinde kendini çok ciddi şekilde yalnız hissediyor. Aradaki sorun, yani yaşadığı sorun her ne olursa olsun, iş hayatıyla ilgili olabilir, özel hayatıyla ilgili olabilir. Her ne olursa olsun kendini yalnız hisseden enerjilerde ve her şeyi ben yapmak zorundayım dediği bir durumun içerisinde. Yorucu bir enerjisi var bugün. Onun için sıkıntılı bir süreç diyebiliriz. Şimdi ayrıntılı olarak bakarsak bugün hayatında neler olabilir dediğimizde, şimdi İmparatoriçe enerjisiyle beraber öncelikle aklınızdaki kişinin annesi olabilir. Anne gibi gördüğü bir dişil enerji olabilir. Kendi durumunuza göre alın lütfen, bildiğiniz duruma göre, ya da hayatındaki kişi olabilir. Burada ciddi şekilde kadersel bir sürecin içerisinde olduğunu düşünen bir aklınızdaki kişi var. En çok da uzaklaşmayla, yani bu imparatoriçe dediğim gibi anne de olabilir, partner de olabilir. Bu enerjiden uzak olma durumu onun için sıkıntılı bir süreç ortaya çıkarıyor. Çünkü imparatoriçede öyle bir güç vardır ki kendisi güçlü olduğu gibi etrafındaki insanlara da güç verir. İmparatoriçe enerjisiyle beraber bolluk, bereket vardır. Kişinin hayatına bolluğun, bereketin gelmesi vardır. Gelişim vardır. Duygularla dolu, sevgi dolu dönemlerden bahseder bize. Ve açıkçası fikren zenginleşme, birçok şeyi algılamaya başlama, değişen sıkıntılı süreçlerde bile daha kolaylaştırıcı enerjilerin aktif olması vardır. Ve şu an bu enerji, yani uzak olma durumu ya da aradaki o anlaşmazlık olma durumu onu yoruyor ve buranın şifalanmasını ciddi şekilde isteyen bir aklınızdaki kişi var. Artık aradaki sıkıntılı süreçlerin bitmesi, yani benim dileğim artık barışmak istiyorum ya da işte aradaki o sıkıntılı sorunların üstesinden gelmek istiyorum dediği bir durumun içerisinde bugün. Ama bunu düşünürken bir taraftan da öfkesi var. Yani öyle bir öfke enerjisi de var ki çok canı yanıyor. Canı yandığı için işte bu imparatoriçeye karşı da olabilir öfkesi. Kendisine karşı da olabilir. Etrafındaki yani bu durumu, bu sıkıntılı süreci oluşmasına sebep olan üçüncü kişiler varsa onlara karşı da olabilir bu enerji. O yüzden burada çok net bir şekilde öfkeyle beraber özlem ve barışma isteğinin olduğunu söyleyebiliriz. Neden bu durumun içerisinde, neden bunları yaşadı dediğimizde de, şimdi Kılıç Şövalyesi. Kılıç Şövalyesi kavgalardan bahseder, soğuk enerjilerden, rekabetten, kuruntu yapmaktan ve mesafelerden bahseder. Şimdi romantizm ve kutlama kartı.
Aslında çok keyifli bir sürecin içerisinden geçilmiş bu süreçte. Yani yakın geçmişte duyguların böyle yoğun olduğu, romantik enerjilerin aktif olduğu bir sürecin içerisinden geçilmiş. Ancak yaşanan buradaki herhangi bir sorun, sıkıntılı durumla beraber her şey tam tersine dönmüş diyebiliriz. Ne yaşanmış mı soralım. Ermiş kartı. Şimdi bir taraf çok fazla kendini çekmiş olabilir. Böyle yalnızlığa doğru, kendi iç dünyasına doğru yöneldiği bir sürecin içerisine geçmiş olabilir. Şimdi ermiş kartında evet yalnızlık e, teması fazlasıyla vardır. Şimdi bunun yanı sıra şöyle söyleyebilirim. Ya gönüllü olarak bazı fedakarlıklar vardır. Fedakarlık yapma durumları vardır. Yani burada daha çok şöyle aktarabilirim. Şimdi örneğin ilişkinin içerisinde uzak durulması gereken bir ortam varsa, cümleyi kuramadım ama anladınız. Örneğin üçüncü kişi durumu varsa, işte taraflardan biri evliyse, hayatında biri varsa ya da aileyle ilgili sorunlar varsa ya da ilişkinin içerisinde bazı anlaşmazlıklar varsa bir taraf bu ilişkinin aslında ne kadar sevgi dolu, ne kadar böyle birbirinizle iyi gelen enerjide olursa olsun devam etmemesi gerektiğine karar vermiş olabilir. Ve bu karardan dolayı kendini geri çekmiş ve yalnızlığı tercih etmiş olabilir. Daha çok bu enerji geldi diyebilirim. Bununla beraber, bu kararla beraber arada sıkıntılı süreçler ortaya çıkmış biraz. İşte kırıcı, fevri davranışlar olabilir, kavgalar, gürültüler olabilir. Bunlar yaşanmış olabilir. Ve şu an daha çok böyle uzaklaşma ve soğuk enerjilerin hakim olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yakın gelecekte neler olabilir bu durumla ilgili dediğimizde Ay kartı geldi. Bilinçaltı korkulardan bahseder bize. Belirsizliklerden bahseder. Süpürge ve mukadderat kartı ile beraber. Evet. Kılıç sekizlisi. Özellikle ben yapamam, elim kolum bağlı, işte ben bunun üzerinden gelemem denilen bilinçaltındaki o aradaki sorunu çözmek adına koyulmuş, daha önceden oluşturmuş o negatif kodlamalardan kaynaklı harekete geçememe durumu, korkunun oluşma ve korkuyla beraber de negatif enerjilerin artması durumunu yavaş yavaş ortadan kaldıracağı bir süreç olacak. Süpürge kartı köklü bir temizlik yapmaktan bahseder, arınmaktan bahseder. Mukadderat kartı zaten bize kadersel süreçlerden bahsediyor. Şimdi burada daha çok böyle sistemin kendi kontrol dışında işliyor olması ve dayattıklarından bahseder bize. Artık burada sistem ona buradaki korkulardan arınması gerektiğini, bu korkulardan kurtulması gerektiğini, hayatına köklü bir temizlik. Bu köklü temizlik hayatından çıkarması gereken kişiler olabilir. Ailesine karşı alması gereken bir tavır olabilir. Bilinçaltındaki negatif kodlamalar olabilir. Bunlardan arınıp gerçekten özüne dönmesi gereken bir sürecin içerisinde bunu dayatıyor sistem. Ona diyebiliriz. Şimdi biz her şeyi bilinçli olarak yaptığımızı düşünüyoruz ama aslına bakarsanız belki %90'dan fazlası yaptığımız şeylerin, hayatımızdaki oluşan durumların, aldığımız kararların yani %90 belki daha da fazlası olabilir. Bilinçaltındaki o kodlamalardan kaynaklı. En sıkıntılısı da biz bunun farkında, yani birçok kişi bunun farkında değil. Bunun farkına varan insanlar zaten artık hayatında gerçekten o sıçramayı yapan, değişimi yapan insanlar oluyor. Bunun için de aslında küçücük adımlar, niyet ederek başlayan adımlar çok çok önemli ve değerli oluyor. Bu yüzden kendi hayatınızda da verdiğiniz kararı gerçekten siz mi veriyorsunuz? Hayatınızı gerçekten siz mi yönetiyorsunuz? Bunu sorgulamanız gerekiyor. Bunun da en net görebileceğiniz şey hayatınızdaki o doğru gitmeyen durumlar. Mutsuz olduğunuz durumlar. Para kazanmak ya da bir evliliğin ya da bir ilişkinin içerisinde olmak bir kişiyi mutlu etmez. Gerçekten aradığı, istediği, o ruhunun çağırdığı bir ilişkinin içerisinde olmak, bir işin içerisinde olmak kişiyi mutlu eder. O yüzden hayatınızdaki döngülere bakın. Sürekli yaşadığınız sıkıntılara bakın. Mutlu ya da yani mutlu olup olmadığınızı bir kontrol edin. Ama gerçekten yani bu yapay olarak değil. Çünkü bir şeylere bağlı olarak yaşamak. Siz verdiğiniz için, siz emek harcadığınız için, akrabalarınız, aileniz arasında seviliyorsanız işte o noktada gerçek bir şey yoktur. Çünkü siz verdiğiniz için bir şeyler oluyordur ve siz bunun farkındasınızdır. Sebeplere ya da durumlara göre değişiyorsa bazı şeyler o noktada ciddi bir sorgulama yapılması gerekiyor diyebilirim. Küçücük bir farkındalık tüm hayatınızdaki değişimleri ortaya çıkarır.
Özellikle de burada bakıldığında birçok sebep bulunabilir ama en net yani birçok şeyin kökeninin gittiği nokta sevgi. Gerçekten sevgiyi alıp alamadığınız. Ve bu noktada da sevgiden kastım birçok kişi sevginin ne olduğunu bildiğini zannediyor. Size öğretilen sevgiden bahsetmiyorum. Gerçek sevgiden bahsediyorum. O yüzden gerçek sevgiyi alıp almadığınıza bakın. Etrafınızdaki insanların size yaptıklarının karşısında durup da ama beni seviyor işte bak seviyor ama yapacak başka bir şey yok. Bu tür şeyler söylüyorsanız kendinize o noktada kendinizi kandırıyorsunuz demektir. Burayı incelemenizde dikkat etmenizde fayda var. Şimdi aklınızdaki kişinin hayatındaki bu durumlar sizin hayatınızda şu an nasıl yansıyor? Yakın gelecekte nasıl yansıyacak? Bunlara bakalım. İkisini de alacağım. Buraya da bir kart alalım. Tamam. Şimdi öncelikle şu an enerjisine baktığımızda biraz karamsar enerjilerde olabilirsiniz siz de. Yalnızlığı tercih etmiş taraf siz olabilirsiniz. Kupa dörtlüsü kendini çekmekten bahseder. Daha çok böyle dünyayla bağlantılarını biraz böyle kapatmaktan bahseder. Gelen fırsatları görememekten bahseder. Ama daha çok o düşüncesel, içsel tarafa dönmekten kaynaklıdır. Özellikle bu aralar yani aklınızdaki kişinin şu anki enerjileriyle beraber şunu sorguluyor olabilirsiniz. Şimdi Tılsım Kraliçesi de yaşama sevincinden bahseder bize. Sağlam temellerden bahseder ilişkilerde ve içe dönüş süreçlerinden bahseder. Bu süreçte özellikle şu an enerjisinde kendinizi, ilişkinizi, hayatınızdaki kişinin davranışlarını sorgulayan bir enerji içerisinde olabilirsiniz. Şu an daha çok ne yapacağınızı bilemeyen ama güveni arayan, sağlamlığı arayan bir enerjide olabilirsiniz. Bunun en büyük sebebi de yakın geçmişte kendi kararlarınızı alarak, tabii burada bir tırnak içerisinde söylüyorum, kendi aldığınız kararlar olduğunu düşünerek kendi inisiyatifinizle bazı kararlar alıp bu kararları eyleme geçirmiş olabilirsiniz. Dediğim gibi burada yalnızlığı seçmiş olan taraf siz olabilirsiniz. Burada şöyle söyleyeyim, bazıları bunu açık bir şekilde yapmış olabilir. Bazıları da enerjisel olarak bunu yapmış olabilir. Ama burada bir yani ben artık burada yoruluyorumu aktardığınız bir sürecin içerisinden geçmiş olabilirsiniz. Yakın gelecekte bu durum sizin hayatınıza neler getirebilir dediğimizde açıkçası artık birçok şeyi yaptığınızın farkında olduğunuz bir süreç olacak. Yani ben artık yaptım, bekliyorum. Yani hayallerim için gerekeni yaptım, gelmesini bekliyorum dediğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Ve bu durumla beraber çok ciddi haberler, hızlı haberler alabilirsiniz. Ama bu haberler sizin daha çok ikilemde kalmanızı sağlayacak haberler olacak. Bazılarınız için karşınızdaki kişinin gerçekten bu ilişkinin içerisinde kalpten olup olmadığını sorguladığınız bir süreç getirecek. Bazılarınız için de eyleme geçmek, harekete geçmekle ilgili bilinçaltınızın sizi zorladığı, güvenli alanda tutmak için çabaladığı ve bu enerjilerle mücadele ettiğiniz bir süreç ortaya çıkarabilir. Evet. Onun enerjileri bu şekilde. Siz bugün neler yaşayabilirsiniz? Buna bakalım. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Karga metaforu olarak geliyorsunuz. Kendi kötü huylarının farkında olmayan, nefsin peşinden koşan, hakikatten uzak olan, erteleme kartı, zaman kazanma, süreci uzatma, bugünün işini yarına bırakma, kaçırılan fırsatlar, gözlemlemek. Şimdi cesaretli olmak, adım atmada kararlılık, doğru seçimler yapmak, doğru kararlar almak. Şimdi burada şunu söyleyeceğim. Öncelikle bugün enerjisine baktığımızda karga metaforunda aktarılan şu aslında. Kendi kötü huylarının farkında olmayan derken birçok şeyi kendi korkularınızdan dolayı erteliyor olabilirsiniz. Almanız gereken kararları, başlatmanız gereken eylemleri daha çok kendi korkularınızdan kaynaklı eyleme geçiremiyor, zaman kazanıyor olabilirsiniz. Bu şöyle bile olabilir. Hayatınızda gerçekten bir ilişki istemiyor olabilirsiniz. Bilinçaltınızda bu tür bir kodlama olabilir ve bunun için yani gerçek bir ilişkiye hazır olmadığınız ya da gerçek bir ilişki istemediğiniz için hayatınıza sorunlar yaşayabileceğiniz kişiyi yani ilişkin daha ileri seviyelere taşınmasını sağlamayacak ya da daha ileri seviyeye geçmesi için sorunları aşmak zorunda kalacağınız bir kişiyi hayatınıza çekmiş olabilirsiniz. Cümleyi umarım doğru kurabilmişimdir. Yani bu noktada bilinçaltınızda aslında korktuğunuz şeyleri
O sınırlarınızı aşmamak adına bahanelerle ertelediğiniz bir sürecin içerisindesiniz. Hayatın içerisinde olamıyorsunuz. Daha çok böyle uzaktan bakmak size güvenli geliyor. Bazılarınız için hayatınıza aldığınız kişiler sizin bulunduğunuz ilden çok uzakta olabilir. Farklı şehirlerdeki kişileri hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Hatta farklı ülkelerdeki kişileri bile hayatınıza çekiyor olabilirsiniz. Ya da iletişim ya da görüşmeyle ilgili sorun olabilecek. Yani nasıl söyleyelim? Örneğin ailesi uygun görmüyordur ya da aileyle ilgili bir problem vardır. Yakın bir mesafede olsanız bile, mevkide olsanız bile görüşemiyorsunuzdur. Yani çok fazla yakınlığın, gerçek bir ilişkinin içerisinde olmakla ilgili korkularınız olabilir. Daha çok insanlara uzaktan bakan, yani bakın hep şu iki kartta da parlıyor ama uzaktan bakma durumu var. Yani içerisinde olamama. Sanki bir film izliyorsunuz, kendi hayatınız bile bir film. Uzaktan bakıyorsunuz, içerisinde olmak istemiyorsunuz. Bugün daha çok bunu dahi hissettiğiniz bir sürecin içerisinde olacaksınız. Bu daha çok şöyle de yansıyabilir size. İşte bir şey başlayayım diyorsunuzdur bugün. Şey gibi diyete başlayayım pazartesi denip de hiçbir pazartesi yani pazartesi başlanıp akşamına iptal edilen diyetler gibi. İşte bak artık şu gün bunu yapmaya başlayacağım deyip ama hiçbir zaman gerçekleştirilemeyen durumlar gibi diyebiliriz. Bugün de ertelediğiniz birçok şey olabilir. En çok da hayatı erteliyor olabilirsiniz. Şimdi aktif enerjiler ne dediğimizde kılıç yedilisi, maske ve mutluluk. Buraya bir kart alacağım. Daha çok söylediğim alana çıkıyor açıkçası. Şimdi burada bir arkadan çevrilen işler, yalanlar, dolanlar var ama maske ve mutlulukla ilgili olduğu için bu sanki kendinize karşı yaptığınız bir durum olabilir. Buraya bir kart alıp netleştirelim. İmparator. Güçle ilgili bir durumunuz olabilir. Egosal bazı durumlarınız olabilir. Kendinizi güçlü hissetmek adına bazı yalanlar, bilinçaltınızın size uyguladığı bazı yalanlar ya da yanlış kodlamaların esiri olabilirsiniz. Gerçekleri göstermek istemeyen biri olabilirsiniz. Örneğin sıkıntılı bir süreçtesiniz. Hayatınızda değişiklik yapmak istiyorsunuz ya da adım atmak istediğiniz biri var. Küs olduğunuz biri var, onunla iletişime geçmek istiyorsunuz. Ama bunun etrafınızda belli etme taraftarı değilsiniz bunu. Çünkü bunu belli ettiğinizde egosal olarak kendinizi güçsüz hissedeceğiniz, sıkıntılı bir sürecin ortaya çıkacağını düşünüyor olabilirsiniz. Duygularınızı kendinizden bile saklıyor olabilirsiniz. Duygularınızla yüzleşmek istemiyor olabilirsiniz. Etrafınızda daha çok böyle mutluyum maskesiyle gezen bir enerjide olabilirsiniz. Babayla ilgili bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Eril enerjiyle ilgili bir durum yaşıyor olabilirsiniz. Ya da partnerle ilgili bu durum ortada olabilir. Yani kandırıldığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Arkanızdan işler çevirdiğini düşünüyor olabilirsiniz. Size yalan söylediğini düşünüyor olabilirsiniz ve mutlulukla ilgili de size yalan söylediğini düşünüyor olabilirsiniz. Şimdi bunun sebebi ne dediğimizde sabretmek, gece gündüz ve değnek dörtlüsü geldi. Değnek dörtlüsü kutlama yapmaktan bahseder. Bazen ilişkide işte nişandır, sözdür vesairedir bu tür süreçlerden bahseder. Gece gündüz de sabretmek kartı da. Şimdi öfke doğuracak durumlar karşısında bile sabrını korumak der. Süreci zamana bırakmak ve acele etmemek. Özellikle evlilikle ilgili. İlişkinin daha üst seviyelere taşınmasıyla ilgili korkularınız olabilir. Dengeye gelmek istiyor olabilirsiniz. Sıkıntıları aşmak istiyor olabilirsiniz yakın geçmişte. Aşmak istemiş olabilirsiniz ama bunu daha çok böyle erteleme olarak hayatınıza almış olabilirsiniz. Şimdi bu noktada attığınız yakın geçmişte attığınız adımlar ya da aldığınız kararlar daha iyi olacağı için, daha dengeli olacağı, daha güzel sorunların çözüleceği için atılmış ya da alınmış olabilir. Ama burada daha çok korkularla yüzleşmemek adına zaman kazanma durumu olduğunu söyleyebiliriz. Bu durum sizin hayatınıza neler getirecek dediğimizde değnek kraliçesi, yılan ve alyans kartı. Şimdi değnek kraliçesi bağımsız, özgür olmaktan, kendi inisiyatifini almaktan bahseder. Yılan kartı can yakıcı sözlerden, üçüncü kişilerden, ara bozucu kimselerden bahseder ve alyans kartı da zaten işte mevcut bir evlilikten, ilişkinin daha üst mertebeye taşınmasından bahseder. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyebilirim. Yakın gelecekle ilgili özellikle evlilik, ilişkinin daha üst seviyelere taşınmasıyla ilgili
özgürlük korkunuzun ortaya çıkacağı bir süreç oluşabilir. Yani daha çok böyle ben özgürüm, ben istediğimi yaparım. Bu bilinçaltında da olabilir. İlla bilinçli tarafınız olarak değil. Bu tür konularla ilgili, evlilikle ilgili, bağlılıkla ilgili ya da karşı tarafınızda ki kişide, aklınızdaki kişide böyle bir durum varsa bu konularla ilgili biraz yorucu enerjiler, durumlar ortaya çıkabilir diyebiliriz. Ne yapmalısınız bu konuda? Kupası. Yani kupası şöyle, hayatın anlamını keşfetmekten bahseder. Sevgi dolu başlangıçlardan bahseder. Sevgi almaya açık mısınız? Buna bakmanız gerekiyor. Gerçekten bir sevgi istiyor musunuz? Gerçek bir ilişkin içerisinde olmak istiyor musunuz? Bunu sorgulamanız. Kas testi bilen arkadaşlarım kas testi yapabilirler. Kas testiyle bunu netleştirip burada gerçek bir ilişki istemiyorsanız, korkularınız varsa bu tarafı şifalandırmanız gerekiyor diyebiliriz. Kolektif bir açılım. Hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz. İçerisinden mesajlar almaya odaklanın lütfen. Videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir. Abone değilseniz abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim vakit ayırdığınız için. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.